Merhabalar sevgili dostlar, mutlu bir hafta diliyorum. Ben Deniz Altın ve kanalıma hoş geldiniz. Yine bir süre ara verdikten sonra tekrar birlikteyim sizlerle. Her gün, her hafta, her ay günün ve gökyüzünün gelişmeleri size anlatmaya devam edeceğim. Evet, bugün 28 Ağustos 2023 Pazartesi, mutlu haftalar diliyorum ve bugün doğan tüm Başak Burçlarının doğum gününü de buradan kutluyorum efendim. Evet, bugünden itibaren artık Mars Terazi burcuna geçti. Hepimizin güncel hayatımızdaki hareketler, eylemler biraz daha farklı yönde seyredecek. Çünkü Mars Terazi burcunu çok sevmez. Terazi Venüs tarafından yönetilen bir burçtur. Venüs de biliyorsunuz daha güzellik, daha naiflik, sevgi, ilişkiler, işte para gibi konuları yönettiği için Mars burada savaş gezegeni olarak biraz sert davranacaktır. Üstelik de Venüs Aslan Burcu'nda retro ve bu hafta boyunca Venüs retrosu devam edecek. 3 Eylül günü artık durağan olacak. Yani yaklaşık bir haftamız var. Ve 5 Eylül'de de tam düz hareketine geçecek. Dolayısıyla Venüs'ün son retro yapacağı bu hafta ve bugün hayatımızda ilişkilerimizi biraz daha dikkate almamız gerekecek. Çünkü ayın fazı da artık yavaş yavaş böyle dolunay fazına giriyor. 31 Ağustos günü çok parlak mavi dolunay dediğimiz yılın önemli bir dolunayını yaşayacağız. Üstelik Balık burcunda. Bu da Balık zodyan son burcudur ve tamamlanmaları işaret eder. Gözümüzün önüne, hayatımıza bir takım konular artık sonlanmak üzere gelebilir bu arada. Böyle düşünebilirsiniz ve yeniden başlangıç olarak da değerlendirebiliriz. Yani bu son illaki fiziki bir son değil de belki yeniden yapılandırma. Çünkü balık demek karşı tarafı anlamak, hislerimizi, duygularımızı hayatımıza geçirerek belki kararlar almak manevi olarak çok değerli. Sevgili dostlarım, evet bugüne gelirsek, bugünün en başında size çok önemli iki tane saat söyleyeceğim. 11:52-12:58 arasında. Şimdi bugün ay hala Oğlak Burcu'nda sevgili dostlar. İş, kariyer, para, mesleki anlamdaki konular, bunlarla ilgili planlarınız, görüşmeleriniz varsa mesela bu saat işinize yarayacaktır. Diğer saat ise 19:33-20:27 saatleri arasında gerçekleşecek. Yine bu saati de verimli konular, yani verim almak istediğiniz, mutlu dönüşler almak istediğiniz bazı konular varsa yine bu saati kullanın. Güzellik, estetik gibi konular için de değerlendirebilirsiniz efendim. Bugünün açılarına gelince dostlar, önemli bir açı kalıbımız var ki şimdi söylüyorum sizlere. Mesela bugün saat 17:39-18:39 arasında Ay Mars'a üçgen yapacak. Evet, çünkü artık ayımız akşam saat 17:31'den sonra Kova burcuna geçiyor. Bu arada ayın boşlukta saatlerini söylemedik. 14:47 15:31 arasında Ay Oğlak burcunda boşlukta ilerleyecek sevgili dostlar. Evet, bu anlamda da biraz daha sakin, relax, süren işleri, konuları devam ettirmek için kullanabilirsiniz. Saat 17:31 itibariyle enerjimiz yükseliyor. Daha pozitif bir enerji akışı olacak bu arada. Ve ayın Mars'la da güzel bir etkileşim olduğuna göre akşam saatlerinde gerçekten dinamik, üşendiğimiz konularda girişimde bulunmak için arkadaşlar, eş, dost, işte bazı aktiviteler gibi konular için çok çok verimlidir. Akşam saatleri yani oldukça hareketli geçecek. Bu biraz hani ölü toprağa derler ya, hani üstümüze bir şeyler basar. Şimdi bunlar bastı bize. Neden bastı? Merkür retro, Venüs retro bastı. Bu biraz sürecek. Hani Venüs bu hafta boyunca sürecek retrosu. İşte Merkür'ünki 15'ine kadar, 15 Eylül'e kadar sürecek. Yani bu retrolardan dolayı biraz böyle kapandıysanız, hareketsiz kaldıysanız işte bu akşamı değerlendirebilirsiniz. Bugünün önemli mesela iki tane daha saati var bu arada. Ay Plüto ile kavuşacak saat 14:48'de tam olarak. Bu da güçtür. Otoriteyi güçlendirmek, yönetmek, biraz manipülasyon, biraz baskı da hissedebiliriz üstümüzde. Böyle bir duygu verebilir. Onun yanı sıra yine güzel bir açımız daha var arkadaşlar. O da saat tam olarak 11:28, 12:28'de harika Ay'ın Neptün'e bir sekstili var. Biraz önce dedim ya size. Şimdi Ay şu anda Dolunay fazına doğru gidiyor. İşte Neptün Balık burcunda. Bu biraz daha bizi böyle uyku, sezgi,
düşünceler kanalıyla hayatımıza bazı şeyleri getirebilir. Bakın rüyalar burada çok önemli. Balık dolunayına gidiyoruz ya. O yüzden biraz iç sesimize de kulak vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu saat mesela işte bir olumlama yapmak, bir afirmasyon, bir efendim ne bileyim şey diyorsun mesela zikir diyoruz biz ama işte bir sürü ismi var bunun. Yani bir şeyleri istemek, tekrar etmek, ibadet etmek, dua etmek için bence çok güzel, harika bir zaman dilimi. Şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar önemli bir şey daha söyleyeyim ben size bugün ve her günle ilgili. Bugün Dolunay'a doğru gittiğimiz için hayatımızda isteyerek ya da istemeyerek bize negatif etki bırakan, genetik olarak bulaşan veya dışarıda istemediğimiz ortamlarda mesela bu negatif enerjiler bizim üstümüze yapışır. Bunları temizlemek için veya bunlara maruz kalmamak için günümüzün yani şu an beni izleyen arkadaşlar bugün kendimi tüm negatif etkilere, olumsuz etkilere, beni dışarıdan bilinçli ya da bilinçsiz etkileyebilecek tüm etkilere kendimi kapatıyorum diye başlayın günümüze. O kendi temiz enerji alanınızda kalabilmenizi sağlayacak bir aslında meditasyon şekli diyebiliriz sevgili dostlar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Özellikle saat 13.47 ile 17.31 arası tam olarak 14.47'de boşluğa girecek ama biraz daha relax böyle bir zaman dilimi olacak. Bazı girişimler, başlangıçlar, işte iş ve kariyerle ilgili mesela geri dönüşleri cevaplamak için akşam saatlerini kullanabilirsiniz 17.31'den sonrayı. Ama tabii öncesi olan konular için hiçbir sıkıntı yok. Bir de şunu da söyleyelim. Hem bütün gezegenler retro, işte ilişkiler, aşk vesaire böyle para, ortaklı işler özellikle bunlarla ilgili girişim yapalım ya da yapmayalım diye haliyle soruluyor. Bunlar doğum haritanızla ilgili arkadaşlar. Eğer doğum haritanız etki alıyor, belki güzel etki alıyordur. Dolayısıyla o anlamda tabii bekletmenizi öneririm. Çok önemli kararlar almak için. Doğru zamanlar gerçekten değil. Hani en azından artık az kaldı. Dişinizi sıkın diyeceğim bu hafta. Evet 4'ünde bitiyor Venüs Retrosu ama tabii gölge yönleri de sürecek bu arada arkadaşlar. Yani yaklaşık 15-20 günde bunun gölgelerini hissedebiliriz. O da zorlayıcı olabilir ama genel olarak hani temel anlamda bittiği için yine de geri dönüşlere cevap verebilirsiniz. Yatırımlarla ilgili söylemek istediklerim var. Ve Mars'la ilgili yani Mars terazide olduğu için şimdi burada bizim için yatırımları gündeme getirecek. Parasal konuları gündeme getirecek. Ortaklı işlerimizi, evlilikleri gündeme getirecek. Şimdi bu anlamda da bir takım gelişmeler yaşayabiliriz. Özellikle hani Mars burada seyahat ettiğine göre. Dolayısıyla hani bu hafta boyunca da bu anlamda hani sert görünümler de olmayacak değil, olacak. Ancak tabii özellikle bu pazartesi akşam saatlerinden sonra çarşamba gününe kadar olan süre bence olumlu. Değerlendirin. Gökyüzünden de nispeten daha rahat enerjiler var ama tabii ayın Uranüs'e karesi olacak, Jüpiter'e karesi olacak. Abartılardan da uzak durmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Evet, güzel bir gün diliyorum sizlere. İnşallah her şey gönlünüzce olsun ve bu haftanın burç yorumlarını değil de Mavi Dolunay'ın burç yorumlarını tabii ki sizlerle paylaşacağım. Dolunay büyük geliyor, önemli geliyor. Özellikle meditasyon ve hayatımızda bazı şeyleri değiştirmek için bakış açımızı, şu zihnimizdeki bazı kasları çalıştırmamız için size çok güzel çalışmalarla geleceğim sevgili dostlar. Kendi yaptığım çalışmaları bizzat size de anlatacağım. Bu özellikle bu sağlık sorunu yaşadığım süreç içerisinde gerçekten inanılmaz faydasını gördüm. Sizin de göreceğinize eminim. Evet, şimdi sıra geldi teşekküre. Yeniden teşekkür ediyorum. Yaşadığım sağlık sorunu boyunca beni yalnız bırakmayan tüm dostlarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. O ettiğiniz dualarınız, o kadar çok mesaj aldım ki gerçekten telefonda keza. O kadar güzel dualar duydum ki, o kadar güzel cümleler duydum ki, hayatımda hiç duymadığım cümleler duydum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteymişim. Koskocaman bir aile olduğumu hissettim arkamda. Yalnız olmadığımı hissettim. Bunu bana hissettirdiğiniz için Rabbim size de inşallah gani gani böyle hep birlikte güzel günlerde bolluk, bereket, sağlık, şifa içinde
yaşamanızı diliyorum. Hepinizin hayatlarında tüm tıkanmış kanallarında açılacağını ve açılmasını temelli ediyorum. Ve şu anda da böyle bir meditasyon yapmış olalım, dua etmiş olalım. Hayatımızda bizim isteyerek ya da istemeyerek tıkamış olduğumuz tüm bilinçli ya da bilinçsiz olarak mesela söylemlerimize, kanallarımızı açıyoruz. Evrenin sonsuz kaynağından şifalanıyoruz sevgili dostlar. Evet, bu afirmasyonu, bu meditasyonu, bu aslında mantrayı sık sık yapmanızı da tavsiye ediyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.